Merhaba millet, ne habersiniz? Bugün sizinle biraz dedikodu yapmak istiyorum. Size başımdan geçen ufak bir görücü usulü randevudan bahsedeceğim. Açıkçası sizlerin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Kendime çay yaptım. Bilmiyorum bu video ne kadar sürer, nasıl biter, hiçbir fikrim yok. Neyse, hemen anlatmaya girişeceğim. Geçenlerde bir kız arkadaşımın evine gittim. Orada işte oturduk, sohbet muhabbet ettik. Laf lafı açarken işte konu evlilik muhabbetine geldi. İşte evlenilecek adam yok falan deyip konuyu kapattık. Ertesi günü o arkadaşımdan bana bir mesaj geldi. O hastanede çalışıyor. İşte sana bir talip var falan dedi. Aa dedim, hani kimmiş, nedir, ne değildir, necidir. İşte üniversitede hocaymış falan dedi. Ya dedim, ben üniversitedeki hocanın standartı çok daha yüksek olur. Ne alaka? Şu anda benim kesin bir işim yok. Sorun değilmiş onun için dedi. Senin fotoğrafını ona gönderdik. Beğendi. Seninle görüşmek istiyor, tanışmak istiyor falan dedi. Dedim tamam, yani olur, neden olmasın, görüşüp tanışalım. Numaramı ona gönderdi. Saatlerce mesaj falan atmadı. Sonra müsait olduğu bir vakitte mesaj attı, her neyse. İşte bir güne anlaştık, sözleştik. Konuşurken de şöyle bir sıkıntı vardı. Sürekli arkadaşım demiş ki işte KPSS'ye hazırlanıyor falan, ders çalışıyor demiş. O da sürekli diyor, işte KPSS'ye hazırlandığın için işte çok yoğunsundur. İşte KPSS'ye hazırlandığın için müsait olduğun zaman da görüşelim. İşte ileride ne yapmak istiyorsun? Öğretmen mi olmak istiyorsun? Yoksa akademisyenliği mi düşünüyorsun? Belki akademisyen olursun. Yani konuşmalarından ben irite oldum, çünkü benim geleceğimi benden daha fazla düşünüyor. Ben bu kadar düşünce bilemiyorum. Bana fazla geldi. Her neyse buluştuk. Buluştuğumuzda da bayağı bir, yani 20 dakika veya 40 dakika ben bekledim. Geldiğini gördüğümde ilk ağzımdan çıkan şey salak kelimesiydi. Hani bunu gerçekten iyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Ama şunu fark ettim, hani ilk görüşür görüşmez bu çocuğa karşı saygın olmadığını gördüm. Ve bende hiçbir saygı şeysi uyandırmadı. Neyse gittik, bir kafeye oturduk falan. Birer kahve aldık. Ben en başından beri şöyle söylüyordum. Ben ona kahve ısmarlattırmam. Kendi kahvemi kendim alırım. Hani çünkü bu konuda çok hassasım. Daha önce bir şeyler yaşadım. Bunu tekrar yaşamak istemiyorum. Neyse annem dedi ki dik başlılık etme, öyle şey mi olur, çocuk işte seni çağırmış etmiş. Bir kahveden ne olacak, ısmarlat falan dedi. İyi dedim, hani büyük söz dinleyeyim. Ismarlasın. Aldık birer kahveyi, oturduk neyse. Yani 3 saat kadar oturmuşuz. Enine dibine her şeyi konuştuk. Hani derseniz 3 saat oturmuşsunuz, az bir süre değil, hoşlanmasındır falan. Öyle bir şey yok. Sadece nasıl söyleyeyim, birini bulmuşken hazır sorularımı sormak istedim. Tanışır tanışmaz işte meslekten konu açıldı. İşte ne yapacaksın, ne edeceksin, gelecek muhabbet tekrar açıldı. Sonra konuşurken şunu söyledi. Umarım kocanın eline bakmak istemezsin. Ben de dedim ki hani evet, kendim çalışmak isterim ama hani velev ki diyelim ki ben kocamın eline bakmak istiyorum dedim. Umarım öyle bir şey demezsin dedi. Sonra dedim ki ben ileride evladım olduğu zaman, çocuğum olduğu zaman ben kendim bakmak isterim. O da bana şunu söyledi. İşte 1 sene boyunca işte devlet iznini veriyor. O kadar süre bakarsın. Sonrasında da işte annelerimiz var. Annelerimiz çocuğa bakar. Yani ilk buluşma için bu konular evet çok erken, ama dediğim gibi hani ben kafamdaki soruları sormak istedim. Sonrasında işte şöyle bir şey söyledi. Eşim dedi, evlendiğimizde iş bulamazsa dedi, yani elinden gelen her şeyi yaptı, iş bulamadı. O zaman bir şey söylemem dedi.
Ama tüm yolları denemiş olması lazım. Yani ben anladım ki tüm erkekler için şu anda geçerli olan kadının kendi parasını kazanması. Hani eskiden babalarımızın olduğu tarzda insanlar kalmamış. Hani zaten ben de istemem. Kendi paramı kendim kazanmak isterim. Çünkü bunun nasıl bir tat olduğunu biliyorum ve ne kadar güzel bir hissiyat olduğunu da biliyorum. Her neyse işte şeyi sordu bana. Evlenmek istesen ne kadar altın istersin? İşte evin eşyalarını nasıl düzmek lazım? Erkek tarafı mı her şeyi almalı yoksa kız tarafı belli bir kısmını almalı mı? Yoksa yarı yarıya mı olmalı? Ondan sonra konuşurken ben dedim ki sence dedim evlilikte erkek mi ekonomik anlamda bir adım önde olmalı yoksa kadın mı bir adım önde olmalı? O da bana şunu söyledi, eşit olmalı. Ben bu görüşe katılmıyorum. Bence erkek her zaman için bir adım önde olmalı. Sonra şunu sordum. Dedim ki ola ki işte bir kıza randevuya çıktın. Kız kendisi ödemek istedi kendi hesabını. Veya hesabı o ödemek istedi. O istiyorsa dedi ben ödetirim hesabı dedi. Ama istemiyorsa ben öderim hesabı dedi. Ay yani ben buna uyuz oluyorum ya hani. Biz üniversitedeyken bizim erkek arkadaşlarımızla işte sınıf arkadaşlarımızla gidiyorduk böyle okey falan oynamaya. Orada içtiğimiz çayın parasını bize ödettirmezlerdi. Yani ne olursa olsun yemek yediysen bile onu ödemeye çalışırlardı. Yani o adam öğrenciydi. Sen çalışıyorsun. Senin eline para geliyor yani. Senin bir ekonomik özgürlüğün var. Ama şu çayın parasını ödemekten acizsin. Bu saçma değil mi? Sen yani o zaman niye ben senin hayatıma alayım abi? Hani sen bunun bile parasını ödemekten acizken. Bilemiyorum. Sonra şeye geldi muhabbet işte. Yemek yapmayı biliyor musun? Hamur işi yapmayı biliyor musun? Ay dedim çok iyi değilim ama aç kalmam. Ondan sonra 4 çeşit yemek yapabilir misin diye sordu. Afalladım gerçekten. 4 çeşit yemek yapabilir misin? Hani abi aşçı mı arıyorsun, eş mi arıyorsun, ne arıyorsun tam olarak? Sonra işte temizliği yapabilir misin? Ben de dedim ki hayat müşterek. Eğer ben çalışırsam, bir de çocuğumuz olursa tabii ki de yardım isterim. Hayat müşterek. Ben işte temizliği yapıyorsam bana yardımcı olursun. Yemeği yapıyorsam bana yardımcı olursun. Ama dedi bilmiyorsam, temizlik yapmayı bilmiyorsam. Dedim öğretiriz. Hani sıkıntı mı? Temizlik yapmada ne var? Velhasıl kelam çok fazla ekonomi anlamında sorular sordu. Sonradan öğrendim ki kendisi üniversiteye daha yeni başlamış. 2 seneliklerin hocası olarak derslere giriyormuş. Muhtemelen sözleşmeli bir personel. Ondan sonra kendisi sadece 1 ay boyunca özel sektörde çalışmış. Özel sektörde yapamayacağını anlayınca da istifa edip yüksek lisansa başlamış. Yüksek lisanstan doktora, şu anda doktorasını yapıyormuş. Yani nasıl söyleyeyim? Abi sen hayatında gerçekten acı çektin mi? Bilemedim. Yani özel sektörde yapamamış, yapamadığı için yüksek lisansa başlayıp akademisyen olmaya karar vermiş. Daha rahat bir hayat yaşamak istemiş. Olabilir. Bu zaten kız erkek ilişkilerinde şeydi, anladığım kadarıyla fazla deneyimi yok. Benim de yok. Öyle yani çok deneyimim var diyemem ama en azından bir erkeğin karşısında neyi yapıp yapmayacağımı biliyorum. Size şundan da bahsedeyim. Şimdi karşılıklı oturuyoruz. Benim erkeklerde en çok irite olduğum şeylerden birisi apışarak oturmaları. Ve bacaklarını açıyorlar böyle.
karşı tarafın önüne, hani yiğidin malı meydandadır. Bence hiç hoş değil. O da öyle oturdu sağ olsun. Zaten hoşlanmıyorum ya, bilmiyorum, belki de bana batmıştır, onu da bilmiyorum ama yani dediğim gibi ben hoşlanmıyorum. Bir erkek bir kadının karşısında oturuyorsa şöyle edebiyle adabıyla otursun. Ben nasıl böyle edebimle adabımla oturuyorsam o da öyle otursun istiyorum. Her neyse işte şeyden açıldı konu bir de. Benim ailem muhafazakar. Ya dedi, ben de anlamıyorum dedi, bazı kadınlar dedi elimi uzatınca dedi elimi sıkmıyor dedi, ben çok bozuluyorum falan dedi. Dedim ki hani o takvadan dolayı yapıyordur bunu. Ben dedi işte dedi gene de anlamıyor, aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Neden elimi sıkmıyor diyor. Yani şunu da söyledim. Bu bir genel kültür meselesi. Adab muaşerettir yani. Kadın görgü kuralı yani. Kadın elini uzatmadan erkek elini uzatamaz. Bunu söyledim, bilmiyormuş. Ben de yeni duyuyorum. Öyle söyleyince dedim acaba ben mi yanlış biliyorum, hani çok da emin olamadım. Dedim ki sen bir araştır ama benim bildiğim bu. Bayan elini uzatmadan erkek elini uzatamaz. Bu kadar basit. Sonra şey söyledi, işte sigara içmesin, içki içmesin. Konuşurken de bir yandan şunu da söyledi son konuşma saatlerimize doğru. Dedi ki ben dedi ileride dedi işte 40 yılın başında dedi karımla dedi karşılıklı içmek isterim dedi. Abi sen hem içki içmesini istiyorsun, hem sigara içmesini istiyorsun, hem de diyorsun ki işte böyle 40 yılın başında da olsa ben eşimle karşılıklı içmek istiyorum diyorsun. Sen tutarsızsın. Kusura bakma ama sen tutarsızsın. Yani sonra onunla ayrılmaya doğru. Ha bu arada 3 saat boyunca sadece bir tek kahveyle durduk ha. Hani insan şey der değil mi, hani susadım mı, ne bileyim bir şey ister misin falan, yok. Ya onun şeysine kalmadım, ben kendim de alırım, o sıkıntı değil. Ben karşı tarafın düşünmesiyle alakalı bir şey söylüyorum burada. Karşı taraf sizi ne kadar düşünüyor, ne kadar önemsiyor. Yani tuhaftı ya, gerçekten çok tuhaftı. Oradan kalktıktan sonra beni eve kadar getirmek istedi. Yürüyerek geldik belli bir noktaya kadar. Sonrasında ayrıldık. Sadece memnun oldum muhabbeti oldu. Öyle görüşürüz bir daha falan muhabbet olmadı. Her neyse. Ertesi gün ben hiç yazmadım. O da hiç yazmadı. Prenses erkek sendromu. Neyse. Sonraki gün işte öğleye doğru falan bu yazmış. Sen yazmadın ama bak ben yazıyorum. Senden bekledim ama senden bir şey gelmeyince ben yazdım. Böyle biraz havadan sudan sohbet muhabbet ettik. Baktım olacağı yok. Arkadaşımı aradım, dedim ki böyle böyle, ben dedim bu çocukla hiçbir şey düşünemiyorum. İlk önce dedi işte fevri davranma, biraz daha süre ver, biraz daha görüş. Ama yok yani, gerek yok. Ne o benim zamanımdan çalsın, ne ben onun zamanından çalayım. Ve mesaj attım, dedim ki yani biz birbirimize uygun değiliz, görüşlerimiz de uygun değil. Umarım istediğin gibi birini bulursun. Kendine iyi bak dedim. Sonra bunun interneti kapandı. Böyle birkaç saat sonra da mesaj geldi. İşte bence de görüşlerimiz aynı değil. İşte benim dediklerimi tekrar etmiş. Sonrasında işte her taraftan engelledim, geçtim. Çünkü benim erkek arkadaşa falan ihtiyacım yok. Yeterince arkadaşım var zaten, sağ olsunlar. Yani demem o ki şunu görmek istiyorum ben Türk erkeklerinde ya. Gerekirse pazarda limon satarım ama aileme sahip çıkarım. Yok. Onlar istiyorlar ki kadın çalışsın, eve para getirsin. Kadın doğursun, çocuğa kendisi baksın. Kadın
evi kendisi temizlesin. Yemeği kendisi yapsın. Bir yandan da bakımlı olsun. Bir yandan benimle ilgilensin. Bir yandan aileme saygılı olsun, ailemle ilgilensin. Abi kadın da insan evladı. Sen karşılığında ne verebiliyorsun? Yani bunların hepsini ben yapacaksam neden o zaman sen hayatımdasın? Sadece bir çocuk yapmak için mi beraberiz yani? Veya gerçi çocuğu büyütürken de kadınlar artık daha fazla sorumluluk alıyor erkeklere nazaran. Yani son dönemde çevremde zaten boşanmış arkadaşlarım çoğaldı. Eskiden kadınlar hani ekonomik olarak özgür olmadıkları için işte çekeyim ailemin evine mi gideceğim, yapamam edemem zaten ailem fakir falan deyip çekiyorlardı. Ama şimdi kadınlar güçlü oldukları için çekmek de istemiyorlar. Haklılar. Yani adam evlenmek istiyor. Kendi hayatına hayat arkadaşı aramak yerine işte temizlikçi, aşçı, uşak, bakıcı, bir de affedersiniz nokta nokta akşamları. Yani onu arıyorlar. Tuhaf ya, gerçekten çok tuhaf. Yani bu hayatı birleştirmenin anlamı yok o zaman. Son dönemlerde sürekli bu tarz insanlara denk geldiğim için gerçekten hani şeyi düşünüyorum, hani tamamen bıraksam mı, vaz mı geçsem, hiç kimseyle tanışmasam mı? Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor yani, erkek olsun hayatınızda olmasın bir şekilde devam ediyor. Hani evlenmek o kadar da önemli bir şey değil. Yalnız da ölebilirsiniz, o sizin seçiminiz. Evlenip de hayat burnunuzdan geleceğine evlenmeyip kafanızı rahat bir şekilde de yaşayabilirsiniz. Hani böyle, bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Sizin karşınıza nasıl insanlar çıkıyor? Hani belki kadınlarda da vardır bazı problemler. O ayrı mesele. Ben sadece bayan olduğum için kendi gözümden anlatmak istedim bu durumu size. O kadar çok konuştum ki dilim damağım kurudu. Yani çaydan bile içemedim. Öyle. Bunu sizle paylaşmak istedim. Hani eğer ki bir gün böyle tamamen erkeklerden vazgeçersem sebepleri bunlar olur herhalde. Çünkü sadece benim kendi yaşadıklarımda değil, çevremdeki gördüğüm insanlar da hani aldatılmalar çoğaldı. Adam yani dediğim gibi her şey kadından bekliyor. Kadın ona yetişemeyince de bu sefer ilgiyi dışarıda arıyor. Yani bazı şeyler karşılıklıdır. Eğer siz bir gerçekten yuva kurmak istiyorsanız karşı tarafına değerini bilmek zorundasınız. Karşı taraf da bir annenin bir evladı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa muhakkak paylaşın benimle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.